Merhabalar arkadaşlar. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Yükselen Oğlak Burcu arkadaşlarım. Bakalım 14 Şubat 20 Şubat 2022 haftasında nasıl enerjilerle karşı karşıyaymış. Ay bizim 7. evimizde görünüyor. Tam karşıt evimiz. Yani eşe partnere odaklı olarak görünüyoruz. Burada bir karşıtlık var. Ee, Mars ve Venüs 15 derecede Ay'la karşıtlık yapıyor. Aynı zamanda Plüton ve Merkür'e de bir karşıtlık yapıyor arkadaşlar. Belki evlilik kararıyla alakalı bir takım görmediğimiz noktalar var ya da bizi zorlayan durumlar olabilir. E, tabii burada parasal durumlarda söz konusu. Para evimizde de biliyorsunuz Satürn var, Güneş var ve Güneş'in enerjisini son derece emiyor şu anda Satürn. Burada parasal bir takım sorunlar olabilir. Belki partnerin parasıyla alakalı bir takım sıkıntılar olabilir. Eşin parasıyla alakalı sıkıntılar olabilir görünüyor arkadaşlar. Tabii şu anda sizin burcunuzda birinci evinizde bir gezegen sterliumu var. Mars orada, Venüs orada, Plüton orada, Merkür orada. Belki bir iş girişiminde bulunuyorsunuz. Bakın bu da olabilir. Ama partner buna karşı çıkıyor gibi düşünebiliriz bu noktada. İkinci evinizdeki Satürn'ün dördüncü evinizdeki Uranüs'e sert bir açısı var. Burada sanki parasal kaynakların evle alakalı ihtiyaçlara yetmemesi. Yani evin parasal olarak zorlanması gibi düşünelim bunu. Ama Uranüs'ün aynı zamanda Venüs'e de çok güzel bir açısı var. Yani Venüs'e çok güzel bir açısı var. Yani eve para geliyor ama harcama konusunda partnerle bir karşıtlık yaşıyoruz gibi düşünebiliriz. Beşinci evinize baktığımda Venüs beşinci evinizin yöneticisi. Uranüs'ün oraya çok güzel bir açısı var. Belki yeni biriyle tanışıyoruz, etkileniyoruz. E, Bir ilişki başlangıcı da yaşanıyor olabilir arkadaşlar. Üçüncü evinizde şu anda sizin Neptün var. Eğer ki yeni bir evlilik kararı veriyorsak, yani partnerle evlilik kararı veriyorsak arkadaşlar, burada aslında biraz süslü puslu bir enerji var. Yani tam da netlik yok burada. Birazcık oradaki canlılığı alıyor gibi görünüyor. Biraz daha aslında beklemekte fayda var diyeceğim ama tabii Neptün oradan bayağı uzun bir süre çekilmeyecek. Sadece Ay oradan çekildiği zaman belki daha net olabiliriz. Yani haftanın ikinci, üçüncü gününden bahsediyorum. Dolayısıyla Jüpiter nerede? Sizin üçüncü evinizde. Yani bol bol seyahat ediyorsunuz herhalde ya da belki de yeni iş teklifleri alıyorsunuz. Onuncu eviniz sizin terazi ve onun yöneticisi de sizin birinci evinizde. Kendi işinizi kuruyor olabilirsiniz mesela bu dönemde. Ya da yeni bir iş teklifi alıyorsunuz ve bu aslında evden yapılacak bir iş de olabilir. Çünkü burada Merkür'ün de yani Ay'a karşıtlık yapması ve birinci evinizde olması şu anda 29 derecede, bir de yani sıkıntılı bir derece. Tam da karar da veremiyor olabilirsiniz evden yapılacak bu işe. Benim okuduklarım bu şekilde haritanızdan. Şimdi desteğe bir de soralım. Bakalım Oğlak Burcu arkadaşlarım, bu hafta enerjiler nasıl sizin için? Uyanış kartının burada ters gelmesi arkadaşlar. Olaylara farklı açıdan bakamıyoruz. Özellikle işimizle alakalı olabilir bu ya da partnerimizle alakalı, ortağımızla da alakalı olabilir. Sanki olayların iç yüzünü görmüyoruz gibi, göremediğimiz bazı konular var gibi görünmüş. Evliliğinizle alakalı ya da ortaklığınızla alakalı. Bir noktada aslında egoyu geride bırakacağız gibi görünüyor. Yani o inat ettiğimiz tutumumuz var ya, onu haftanın üçüncü, dördüncü gününde
Birazcık suları, yelkenleri suya indireceğiz gibi görünüyor. Burada bir şifalanma var, bir affediş var. Olaylara daha sezgisel, duygusal bir şekilde bakmak söz konusu olabilir sizin açınızdan. Bakın, evde bolluk bereket enerjisiniz çok yüksek olacak bu haftanın özellikle ikinci günü. Yani zamanda vermek istemiyorum deste olduğu için ama burada ikinci sırada gelmesi işte ikinci günü diye düşündürdü bana. Yani haftanın geneli diye düşünelim biz aslında. Yani burada bir şeyleri aslında beklediğimizden çok daha fazlasını elde edeceğiz. Parasal olarak, aşk olarak ya da huzur bakımından çok daha güzel bir gelişme elde edeceğiz arkadaşlar. Evet, bir bayan figürden bahsediyor bana. Yani burada sanki affettiğimiz bir kişi var. Fakat bu affettiğimiz kişi tutumundan vazgeçmiş değil. Sadece biz affetmişiz. Bir barış sağlanmış. Belki iş yerimizden bir kişidir bu. Fakat diyor ki yani huylu huyundan vazgeçmez ama sana artık zarar da veremez. Eğer böyle yaptıysanız iyi yapmışsınız arkadaşlar. Zarar da verebilecek bir kişi değil zaten. Bakın, parasal anlamda özellikle e, yani paranızda gözü olan ya da aldığınız maaşta, aldığınız iş teklifinde gözü olan, sizi kıskanan diyelim bir kişiden bahsediyor. Ve bu kişiyle bir tartışma da yaşayabilirsiniz bu hafta. Sanki işinizin ilerlemesine engel olacak bir kişi var hayatınızda. Ama siz bu blokajı er geç yıkacaksınız. Zaten Oğlak Burcu biliyorsunuz mücadelelerin burcudur. Evet, bir mücadeleniz var ama siz bundan başarılı çıkacaksınız arkadaşlar. Şimdi duygusal hayat için bir açılım yapalım. Yükselen Oğlak Burcu arkadaşlarım. Toprak ikilisi. Ev içerisinde, evli olan arkadaşlar, ev içerisinde çok hareketli bir zaman olabilir. Evi taşıyor olabilirsiniz, eşyaları değiştiriyor olabilirsiniz. Belki de misafiriniz var yatılı olarak, bilmiyorum onu. Ama çok hızlı bir şekilde bir şeye karar vereceksiniz. Belki evlenmeye karar vereceksiniz. Evet, ani bir olay olabilir arkadaşlar. Belki evi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz yani. Aslında bu biraz sıkıntılı bir durum ama o şekilde yansımamış. Belki bir fırsat geçecek, kelepir bir şey bulacaksınız ev anlamında. Alacaksınız, öyle düşünelim. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Özellikle ertelenmiş bir durumunuz varsa bu anlamda. Ama bu sıkıntı, eğer bir sıkıntı yaşıyorsanız ev anlamında, evlenmekle alakalı mesela, bu sıkıntı dağılıyor ve çok daha huzurlu bir hava geliyor. Kendinizi çok daha canlı hissedeceğiniz bir dönem. Özellikle bu yaşadığınız mutluluğun karşısında bazı kişiler çok konuşacaklar size. Çok dedikodunuz yapılacak arkadaşlar. Bu kişilerin size zararı var mı? Yok. Eğer bazı arkadaşlar ilişkiyi oturtamadım hala diyorsa, bu dönemde özellikle haftanın sonuna doğru ya araya mesafe koyuyorsunuz, olmuyorsa olmuyor ve bu şekilde de devam etmek istemiyorum diyeceksiniz. Ya da bu konuda bir bir şekilde noktalayacağınızı düşünüyorum ben. Ama karşı tarafı tabii biraz şey de yapacak gibisiniz. Res çekiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani ilişki anlamında bir
mesafe durumu var. Ama sizi bu sıkıyor mu, üzüyor mu? Hayır. Bu sizin net kararınız olacak arkadaşlar ve karşı tarafta epey bir şaşıracak gibi görünüyor. Bazı kararlarınızı bu şekilde bildireceksiniz gibi görünüyor arkadaşlar. Yeni bir ilişki var mı? Bu hafta özellikle bir ilişki başlangıcı da olabilir. Onu da söyleyeyim ben size. Ben ilk açılımımı evliler ve partneri olan arkadaşlarım için yaptım. Ama yeni bir kişi olacak mı diye soruyorsanız evet, karşınıza birisi çıkabilir. Biraz hareketli bir kişi olacağı benziyor. Evet, Oğlak Burcu arkadaşlarım, yeni açılımlarda tekrar görüşürüz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.